Bu bölümde P-Bi-Level'ı bahsedeceğiz. Bioventek adı P-Bi-Level. Diğer cihazlarda farklı isimlendirmeleri veya terminolojide isimlendirmeleri mevcut. BiPAP, Bi-Level, Duo-PAP gibi diğer isimleri var. P-Bi-Level'ın veya BiPAP'ın veya Duo-PAP dediğimiz modun PRISM-RESENVI'den çok az bir farkı var. Temel olarak benzerlikleri çok fazla. Bu modda hedeflenen soluk sayısına ulaşana kadar, tabii ki tetikleme penceresini es geçiyorum burada, orada farklı bir metodoloji var, oraya girmiyorum. Yani hedeflenen zorunlu soluklara ulaşana kadar assisted control ventilasyon gibi çalışır. Yani PRISM-RESENVI'nin senkronizasyon intermittent mandatory ventilation gibi çalışır. Fazla soluklara, yani hedeflenenden daha fazla solunum eporu var ise akış döngülü basınç hedefli çalışır. PRISM-RESENVI gibi aynı prensipte çalışıyor. Zaman döngülü, basınç hedefli, hasta veya mekanik ventilatör tetiklemeli. Yine hedeflenenden fazlaki soluk sayıları spontan pace ile desteklenir. Aynı Bi-Level'da, aynı PRISM-RESENVI'de olduğu gibi zorunlu soluklarda P-peak değeri ayarlatılır. Yani zorunlu soluk zaman döngülerde, spontan soluklarda veya fazla soluklarda veya akış döngülü soluklarda P destek değerini ayarlayabilirsiniz. Yani P-Bi-Level, BiPAP veya diğer adı Duo-PAP olan modun PRISM-RESENVI'den temel farkı her iki basınç seviyesinde de hastanın spontan solumasına, yani spontan soluk alıp vermesine izin vermesidir. Mesela bu hastada 5 veya bu simülasyonda 5 pip 20 P inspirium. Yani delta P seviyemiz veya desteğimiz 15. Hastanın eforu geldikten sonra üst basınç seviyesine çıkar. Bu basınç seviyesinde de hastanın eğer spontan solukları var ise burada spontan soluğa izin verdiğini göreceksiniz. PRISM-RESENVI ile P-Bi-Level'ın veya Duo-PAP'in veya Bi-PAP'in temel farkı budur.